Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi değerli metallere hızlıca bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte şu düşüşün, 34.86'dan başlayan düşüşün, geçtiğimiz hafta Cuma günü gene minimum direnç bölgesi çalıştı. Bir miktar satış aldık. Aslında bu bölgede satıcıların hala güçlü olduğunu bu grafik bize gösteriyor. Kaldı ki pazartesi açılışı ile birlikte tekrar satış alıyoruz. Yalnız aşağıda 29.90 korunduğu sürece düşüşten bahsedemediğimiz yatay bandı konuşuyor olacağız. Hatta bunu şöyle düşük zaman dilimlerinden size göstereyim. Bakın şu alanı takip ediyoruz. Burada aslında destek bölgemiz bizim 30 dolar. Fakat 30 dolar psikolojik bir destek olduğu için 29.90-29.80'lere kadar satışlar devam edip bu 30 dolar psikolojik desteği kırıldı algısı yarattıktan sonra tekrar piyasayı yukarıya çekebilirler. O nedenle özellikle trader arkadaşlar burada açığa satış yapmayı planlıyorlarsa bu işlemlerini yakın stoplu yapmaları gerekir. Burada da 29.90 altında kalıcı olduğu takdirde düşüşün devamını bekleyeceğiz. Bu tarz bir kırılım geldiği takdirde 29.50, 28.78 bu önceki dipleri takip ediyor olacağız. Ancak şu an için yatay bandı korumaya devam ediyoruz. Buradan ons altına geçtiğimizde ons altında da bir çift tepe ihtimalinden konuşmuştuk. Şu an için bu direnç bölgesinin çalıştığını söyleyebiliriz. Fakat burada şu destek bölgemiz çok kritik olacak. 2721-2711 bunu uzun zamandır söylüyorum. Önemli bir direnç bölgemizde kırıldı. Şu an için destek olarak çalışacak mı? Bunu takip edeceğiz. Hem geçmişte bakın tepelerin oluştuğu bölgeydi. Hem de şu son yükselişe baktığımızda %23.6 seviyesi bu bölgeden geçiyor. Burada 2710'lar kırıldığı takdirde bir düzeltme sürecine girildiğini söyleriz. 2629 desteği korunduğu sürece de bu bir düzeltme olarak kalıp tekrar yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak 2629 altı kapanışlar her ne kadar 2580'lerde bir ara destek bölgemiz olsa da ana hedefimiz 2530'lar olacaktır gene. Bu bölgede kırılacak olursa işte o zaman buradaki çift tepenin çalıştığını söyleyeceğiz ve şu yükseklik kadar satışların devam etmesi beklenir. Dolayısıyla böyle bir risk olduğu için 2710'ların altında bir miktar risk azaltmak faydalı olacaktır. Fakat bu bölge korunduğu sürece sorun yok. Tepede yatay bantta kararsız güç toplanan bir süreç yaşanacaktır. Altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın ne demiştik günlük grafiklerde 2500'den başlayan bu büyük yükselişi konuştuk. Ancak burada aynı zamanda 2588'den başlayan bir başka yükseliş dalgası daha var. Dolayısıyla daha yüksek maliyetliler, kısa vadeliler bu hareketi takip etmeli. Bunun da düzeltme sınırına baktığımızda aşağıda 2740-2735 bölgesi karşımıza çıkıyor. Bu bölge kırılacak olursa bir düzeltme sürecine girildiğini söyleriz ve maksimum aşağıda 2659-2660'lara kadar olan satışlar bir düzeltme olarak kalacaktır. Ancak burada 2660-2650 bölgesi çok önemli olacak. Kırılırsa düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve tekrar 2580'lerin gündeme geleceğini söyleriz. Maliyetinize ve vadenize göre günlük grafiklerde veya bu düşük zaman dilimlerinde verdiğim seviyelerin altına stoplarınızı koymanız çok önemli. Ancak şu an için bir düzeltme sürecinden dahi bahsedemiyoruz. Düşük zaman dilimlerinde 2735'i yakından takip edelim. Buradan platine geçecek olursak platinde de şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe başlıyoruz dediğimiz bir süreç yaşamıştık. Burada da 979-970 önemli olacaktı. Fakat bakın tam bu bölgeye geldi. Buradan çok sert satışlar aldı Cuma günü. Aynı zamanda bakın bu direnç bölgesi aslında geçmişte de kırılamamıştı. Her ne kadar üstünde fiyat hareketleri oluşsa da kapanışı gene bu bölgenin içinde olup satışa geçmişti. Burada hala satıcıların güçlü olduğunu görüyoruz. Cuma gelen bu satışlardan dolayı artık tekrar aşağıda 928-925 bölgesini, 20 bölgesi diyelim. Şu 8 dolarlık alan çok
çok önemli olacak. 926 hareketler görüyorsak tekrar 895'ler gündeme gelecek. Fakat düşen tepelerden dolayı bu bölgenin de kırılma ihtimali güçlenmiş durumda. Platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu an takip etmemiz gereken destek bölgesinde 943-940 bölgesi. 940 altında hareketler almaya başladığımızda burada 925'lerden başlayan şu yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiğini söyleriz. 930-935 bölgesinde bir ara destek olsa da ana beklentimiz 925'lere doğru satışın devamı olacak. Fakat sonrasında da bakın şu tepelere baktığımızda düşen tepeler düşen dipleri getirecektir. Yani ne demek istiyorum? Burada alıcıların zayıfladığı, satıcıların güçlendiği bir süreç takip etmiş olacağız. Bundan dolayı 940 altındaki hareketler bu 925'lerin de kırılma ihtimalini gündeme getirecek ve bu da bakın 895'lerden başlayan yükselişin düzeltme sınırının kırıldığı bir süreci bize gösterip tekrar 895'lere hedeflediği bir süreç yaşanabilir. O nedenle bu 940 desteği bugün çok önemli olacak. Buradan Palladium'a geçecek olursak Palladium'da da 1016-1001 direncini takip ediyorduk. Son yaptığım analizde bunun üstünde hareketler görüyorduk fakat bakın kapanışı Cuma günü satışlarla geldi. Dolayısıyla şu an için bu direncin çalıştığını söyleyebiliyoruz. Burada günlük grafiklerden takip edeceğimiz destek bölgemiz 966-957 bölgesi. Bu şu son düşüş sonrasında tepki sürecine girdiğimizi gösteren seviye. Bu bölge kırıldıktan sonra minimum tepki sınırından tekrar satış aldık. Bu destek korunduğu sürece tekrar dönüp yukarıda 1015'leri kırma ihtimali var. Fakat 957-950 altında hareketler almaya başlarsak şu son oluşan 890'lardaki dibin kırılma ihtimali gündeme gelecek ve tekrar 800-810'lara doğru satışların devam etme ihtimali var. O yüzden temkinli olunması lazım. 950 altındaki hareketler satışların bir miktar daha derinleşeceğini bize gösterecek. Buradan Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın 933'ten başlayan şu yükselişi takip edeceğiz. Şu an için bu gelen düşüş bir düzeltme sürecini bize gösteriyor. Aşağıda bakın şu bölge kırılmadığı sürece bu bir düzeltme olarak kalacaktır. 969-963. Dolayısıyla burada yüksek maliyetliler ve kısa vadeli yatırım yapan arkadaşlar 963'ü de kullanabilirler stop için. Çünkü bu bölge kırılacak olursa düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini söyleyeceğiz ve 933'lere kadar minimum bir satış süreci takip edilir. Bu da bu sefer günlük grafiklerde belirlediğimiz seviyelerin kırılma ihtimalini gündeme getirecek. O nedenle 963 yüksek maliyetliler için önemli bir destek bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Evet, değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.